Takı İplikleri YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz iki farklı lastik örgü modelini sizlerle paylaşacağım. Bunları Doğa Dostu'nun bu yumuşacık yapısı sayesinde hazırladım. Şöyle bakın, iki tane farklı lastik örgü modeli. Bir tanesi İngiliz lastiği olarak da anılan böyle sahte Selanik'e benzeyen bir model olan bu model. Diğeri de balık kılçığı olarak da adlandırılan bu lastik örgü modeli. Bu iki modelin en önemli özelliği de hem lastik örgü modeli olarak kullanılması hem de kendi başına bir örgü modeli olarak kullanılması. Ben paylaşacağım. Siz hangisini istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum iplerden bahsetmek istiyorum. Nako Doğa Dostu klasik, yumuşacık bir ip, şahane, tam olarak böyle kışlık örgülerimize yakışacak çok güzel bir dokusu var. %100 geri dönüşümlü akrilik, yani sağlam bir yapısı var. Yaş olarak da şöyle baktığımızda 100 gramda 195 metre var. Yani gayet bereketli. 4-5 numarayla örülüyor. Yani orta kalınlıkta bir yün. Orta kalınlıkta olduğu için aslında kışlık örgülerimizi birçok modele uyarlayabiliriz. Mesela bu Selanik tarzı olan modelde çok güzel durdu. Çok hoş durdu. Çok kalın ipler böyle modellerde gitmiyor mesela. Ama bu orta derecede bir ip olduğu için gayet güzel yakıştı ve gayet de kullanışlı oldu ve yapısı çok yumuşak olduğu için de şöyle dokunduğum zaman hiçbir şekilde bir sertleşme yok. Gayet güzel. Sizler de dilediğiniz modelleri bu güzel yünlerle değerlendirebilirsiniz. O zaman modellerimizin yapımına geçebiliriz. Ben öncesinde hazırlamıştım. Şimdi beraberce öreceğiz. Bunda mesela fıstık yeşiliyle yaptığım modeli şimdi maviyle yapmak istiyorum. Her iki renkte de modelin duruşunu görelim diye. Lastik kurulumu için istediğimiz sayıda ilmek atarak başlıyoruz. Ben böyle kendimce size gösterecek kadar ilmeğimi atacağım. Göz kararı. Evet, ilmeklerimi attım. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Bu küçük kısa olan ip eğer örgümüzün başındaysa arka yüzdeyiz demektir. Şimdi örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. İlk kenar ilmeği de dahil. Bundan sonra kenar ilmeklerini örmeden alacağız. Evet, geldik örgünün ön yüzüne. Şimdi artık modelimizi kurabiliriz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın, sıradaki ilmeği direkt ters olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum, başına doluyorum ve sıradaki ilmeği örmeden aktarıyorum. Bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi öne alıp hemen dolayıp bir tane aktarıyorum. Bir tane ters olarak örüyorum. İpim önde, doluyorum. Bir tanesini örmeden aktarıyorum. İlk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane örmeden aktar, bir tane ters olarak ör. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Artık kenar ilmeğini örmeden alabilirim. Şimdi bakın, sıradaki düz olan ilmeğim var. Yine ipim önde, düz ilmeğimi yine aktarıyorum. Bakın, tekli olan ilmeğin başına dolayıp aktarıyorum. Bu şekilde çiftli olanı da şöyle çapraz bir şekilde düz örgü örer gibi içinden girip örüyorum. Bakın, tekliye geldim. Tekliyi başına aktarıyorum. Bir önceki sırada aktardığımız ilmeği de başına doladığımızla birlikte düz bir şekilde örüyorum. Modelimiz bundan sonra bundan ibaret. Teklilerin başına dolayıp aktaracağız. Çiftli olanları da düz bir şekilde öreceğiz. Teklileri aktarıyorum. Çiftli, bakın, bir önceki sırada başına aktardığımız ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tekliyi aktarıyorum. Çiftliyi düz olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, geldim örgünün ön yüzüne. Yine kenar ilmeğimi şöyle arkadan alıyorum. Örmeden aktarıyorum. Bakın, çiftli ilmek var.
İkisini birlikte direkt düz olarak örüyorum. Bundan sonra önde de arkada da aynı işlemi yapacağız. Tekli ilmek var, bakın tekli kendini gösteriyor. Onu dolayıp aktarıyorum. Çiftliğe giriyorum ve düz olarak örüyorum. Aktardım, düz olarak ördüm. Bundan sonra örgünün arka yüzünde de ön yüzünde yapılacak işlem bu. Modelimiz bundan ibaret. Çiftli olanları düz olarak örüyoruz. Tekliye aktarıyoruz. Çiftlileri düz olarak örüyoruz. Tekliye aktarıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgünün arka yüzündeyim. Bakın aynı işlemi yapıyorum. Önde de arkada da teklinin başına dolayıp aktarıyorum. Çiftliği düz olarak örüyorum. Modelimiz artık yavaş yavaş oluşmaya başladı. Çift olanı düz olarak örüyorum. Tekliği aktardım. Çift olanı düz olarak örüyorum. Sıramı da aynen bu şekilde tamamlıyorum. Modelimiz şöyle bir 5-6 sıra örünce kendini gösteriyor. Şu an kendini göstermedi diye stres yapmayın. Biraz daha örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın çift olanı düz olarak örüyorum. Tekliği aktarıyorum. Önde de arkada da aynı işlemi yapıyoruz. Evet. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Aynı işlemi yine tekrarlıyorum. Çiftliği bakın düz olarak ördüm. Tekliği başına aktardım. Modelim kendini göstermeye başladı. Çiftliği şöyle girip düz olarak örüyorum. Tekliği aktarıyorum. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bakın ben birkaç sıra daha ördüm ve modelim kendini gösterdi. Şöyle bakın, modelimiz artık ortaya çıktı. Bundan sonrası çok daha kolay. Şöyle bakın, direkt modelimiz kendini gösteriyor. İkili ilmek direkt düz olarak örüyorum. Tekli ilmeği bakın, tekli ilmeğim ters olarak bende görünüyor. Hemen aktarıyorum. İkili ilmeği bakın düz olarak giriyorum. Örüyorum. Tekli ilmeğim var. Kendini çok güzel gösteriyor. Onu da direkt aktarıyorum. Bununla mesela bere, boyunluk falan yapabilirsiniz. İki yönü de aynı olduğu için bakın şöyle. Ön yüz de aynı, arka yüz de aynı. Özellikle boyunluk, bere gibi, atkı gibi modellere çok yakışacağını düşünüyorum. Şöyle bakın, aktardım ve düz bir şekilde ördüğüm modelimiz bu kadar basit ve gerçekten de duruşu çok şık. Ama dediğim gibi yumuşak bir iple örmeniz lazım. Bunun için Doğa Dostu birebir. Yapısı çok yumuşak ve duruşu da gerçekten şahane. Eğer sert iplerle örerseniz 2 kat aldığımız için şu iplikleri daha sert bir örgü elde edersiniz. Evet, modelimiz bu kadar basit ve bu kadar da güzel bir duruşu var. İki renkte de bakın aynı modeli sizler için gösterdim. Siz dilediğiniz renkleri kombinleyebilirsiniz. Bu fıstık yeşili benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü daha farklı bir ton. Yani mavi biraz alıştığımız bir ton ama bu fıstık yeşili gerçekten şahane. Mavide de zaten güzel bir duruş elde etmiş olduk. Evet, birinci modelimiz hazır. Şimdi geçelim ikinci modelimizin yapımına. Bu modeli de bu sefer bu fıstık yeşiliyle göstermek istiyorum sizlere. Balık kılçığı modelimizi. Yine ilmek atarak başlıyorum. Göz kararı ilmeklerimi atıyorum. Göz kararı ilmeklerimi bu şekilde attım. Şimdi örgünün arka yüzünde ilk sıra olduğu için bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde modeli kuracağız. Örgünün ön yüzündeyim ve model kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi artık örmeden alabilirim. Bir tane ilmeğimi direkt ters olarak örüyorum. Şimdi bakın önümde 2 tane düz ilmek var. Bu 2 tane ilmeğe giriyorum ve düz olarak örüyorum. Yani bir tane kesme yapıyorum.
ilmek sayımın azalmaması için şimdi bakın şöyle ikili ilmek duruyor önümde değil mi? Bir bu tarafa giden, bir bu tarafa giden. Şu üstteki ilmeği çekiyorum ve şöyle içinden girip bir tane daha düz bir şekilde örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Geldim yine iki ilmeğe bakın. Birlikte giriyorum ve düz bir şekilde örüyorum. Ardından şu üstteki kanadını çekiyorum ve düz bir şekilde tekrar örüyorum. Yani ilmek sayımızda azalma olmuyor. 2 ilmeği bir alıp daha sonra tekrar içinden 2 tane ilmek çıkarıyorum. Sıradakini ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeği birlikte giriyorum, kesiyorum. Ardından buradan tekrar üsttekini çekiyorum ve bir tane daha örüyorum. Evet, ilk sırada yapılacak işlem bundan ibaret. Bir tane ters ör, 2 ilmeğe gir, birlikte ör. Ardından şu üstteki kanadını çek ve bunu da düz olarak ör. İlk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, örgümüzün birinci sırasını kurmuş olduk. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz. İlk kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Daha sonra bakın sıradaki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Sıradakini örmeden atlatıyorum. Bir önceki sırada ters olarak ördüğüm ilmek burada düz olarak karşıma çıkıyor. Onu düz olarak örüyorum. Şunlar bakın ikili ilmeklerimiz. İkili ilmeklerimizden ilkini düz olarak örüyorum. İkincisini örmeden aktarıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın ikili ilmeğin ilkini düz olarak örüyorum. İkincisini örmeden aktarıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Geldik örgünün ön yüzüne. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön sırada ters olarak ördüğümüz ilmekleri yine ters olarak örüyoruz. Bunlarla herhangi bir işimiz yok. Şu ikisine birlikte girip kestiğimiz ilmekleri aynı şekilde devam ediyoruz. Yine ikisine birlikte giriyorum. Düz olarak örüyorum. Ardından şu öndeki ilmeği çekiyorum ve yine düz olarak örüyorum. Aradaki ters olarak örüyorum. Bakın ikili ilmek var. İkisini birlikte giriyorum. Düz olarak örüyorum. Daha sonra şu üstteki ilmeği çekiyorum ve düz olarak örüyorum. Şu tersle hiçbir işimiz yok. Bütün işlem bu ikili ilmek üzerinden devam ediyor. İkisine birlikte girdim. Üstteki ilmeği tekrar aldım. Düz bir şekilde ördüm. Bundan sonra ön sırada yapılacak işlem bu. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Örgünün tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. Sıradaki ikili ilmekten ilkini düz olarak örüyorum. İkincisini örmeden atlıyorum. İpim önde. Düz ilmeği düz olarak örüyorum. İkili ilmekten ilkini düz olarak örüyorum. Bir sonrakini örmeden atlıyorum. Düzü düz örüyorum. İkincisini de düz örüyorum. Bir sonrakini bakın örmeden atlıyorum. Bu şekilde bundan sonra arka sırada yapılacak işlem bu. Düzü düz ör. Bir sonrakini de düz ör. Bir sonrakini örmeden atla. Düzü düz ör. Sonraki ilmeği de düz ör. Bu solda kalan ikili ilmeğin solda kalanını da örmeden atla. Arka sırada yapılacak işlem bu. Atlarken de ipim önde. Evet, arka yüzde böyle bir görünüm var. Böyle bitmiş örnek üzerinden de göstereyim bakın. Arka yüzdeki görünümümüz bu şekilde. Ön yüzdeki görünümümüz de artık kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Birkaç sıra daha örelim. İlmeğini örmeden alıyorum. Bakın sırada bir ters ilmeğim var. Bu ters ilmeği direkt ters olarak örüyorum. İkili ilmeğim var. İkisini birlikte girip düz bir şekilde örüyorum. Kanadından çekip bir kez daha düz bir şekilde örüyorum. Evet. Önde yapılacak işlem de bu kadar kolay.
Zaten artık kurulumdan sonra kendini gösterdi model. Kesmeyi ve artırmayı buradan yapacağız. Aradaki ters ilmekleri zaten sadece ters olarak öreceğiz. Evet, modelimiz bundan ibaret. Şimdi ben bir 3-5 sıra daha öreyim. Duruşuna daha sonra birlikte bakalım. Evet, bakın birkaç sıra daha ördüm ve model iyice kendini gösterdi. Şöyle bakın, iki renkte de duruşu birbirinden güzel oldu. Siz dilediğiniz renklerle bu güzel modeli yapabilirsiniz. Eğer klasik lastik örgülerden sıkıldıysanız bence bu balık kılçığı modeli tam olarak size göre çok güzel bir duruşu var. Şöyle bakın, şahane bir duruşu var. Evet, bugün de sizlerle kışlık örgülerinize çok yakışacak bu güzel lastik örgü modellerini paylaştım. Yapımları oldukça basit, umarım anlaşılmıştır. Sizler de bu güzel modellerle dilediğiniz kışlık örgülerinizi örebilirsiniz. Taco Doğa Dostu klasiğin bu yumuşacık yapısı sayesinde de şahane hafif kazaklar, hırkalar elde edebilirsiniz. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi birçok örgü modelinde ve birçok örgü projesinde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.